Orbaksiyon'dan herkese merhaba. Yeni modelleri ve sektöre yön veren yenilikleri konuştuğumuz videoların bir yenisinde birlikteyiz. Bugün yanımda Doruk Çelebi var. Konuk olarak da seçtiğimiz saat son zamanlarda tanıtılan ve tanıtılır tanıtmaz çok büyük ses getiren Citizen Tsuyosa. Doğru söyledim değil mi? Sanıyorum öyle. Peki Doruk bir süredir saati takıyor, kısa bir süredir. Ben size saati aldım bu arada. Yaklaşık 3 haftadır kolumda. Sıklıkla da takıyorum. Öncelikle Doruk'a soralım. Bu kısa zaman zarfında bu ilginç saat sana neler hissettirdi diye. İnanılmaz bir huzurla doldum. Benzeri bir his. İnanılmaz bir rahatlık söz konusu. Bu rahatlıkta saatin kasasının ve bileziğinin tasarımından ziyade buradaki Rolex'in Day-Date modeliyle hayatımıza giren President tipi baklaların formu bence çok önemli. Kesinlikle. Yani evet, entegre çelik saatlerin şu anda inanılmaz bir yükselişinden bahsediyoruz ama burada her nasıl olduysa birçok değişken müthiş bir özenle bir araya getirilmiş ve ortaya sadece kağıt üzerinde değil pratikte de çok başarılı bir ürün ortaya çıkmış. Evet. Eleştireceğimiz çok nokta var. Eminim senin benden daha çok vardır. Çünkü ben kısa süredir kolumda taşıyorum saati. Ama güzel kısımlardan başlayalım dilersen. En güzel kısım bence fiyatı. Kesinlikle. Yani şu anda bu sunduğu kaliteye, metal hissiyatına, işte mekanizmanın performansına kıyasla son derece ulaşılabilir. Şu anda karşımdaki saat bence istenilen fiyat etiketine göre, liste fiyatına göre daha yüksek bir performans sağlıyor. Oradaki oranın yüksekliğinden bahsediyorum yani. Renkli kadranlara çok ilgim yoktu artık, benim de zamanla ilgim başladı. Sürekli insanın karşısına çıkınca bu arada ister istemez bir şeylere ilgi duymaya başlıyorsunuz. Evet. Yani benim de aslında gayet böyle yani stereotip işte lacivert, gri, siyah, beyaz o tür kadranlara ilgim vardı. Bu tür renklerin görece ulaşılması daha kolay saatlerde karşımıza çıkıyor olması bizim işimizi kolaylaştırıyor aslında. Çünkü ödeyeceğiniz fiyat, yine söylüyorum, görece manada düşük olduğunda bu tür belki her zaman takmayacağınız ya da sizin için cesur olabilecek, cesur kalabilecek renklere de yönelebiliyorsunuz. Ya orada düşüneceğim şöyle, çoğunlukla ben siyah, beyaz ve arasında kalan tonlardan yana seçimimi, tercihimi kullanıyorum. Renkli bir saate sahip olmak istediğimde bunu yüksek bütçeli bir modelde birazcık riskli buluyorum. Kesinlikle. Sıkılma ihtimalim olabilir. Her kıyafetime, her ortamıma veya ruh halime uygun olmayabilir. Dolayısıyla yine görece ulaşılabilir bir modelde renkli bir kadrandan yana seçim yaptım ki burada biliyorsunuz daha önce de bu aynı sarı kadranı gördünüz. Ben de yine sarıyı seçtim. Kısıtlı bir bütçeyle hareket ediyorsam ben yine bu saate ulaşacaksam işte siyahını ya da mavisini tercih ederim. Hatta yurt dışında ülkemize getirilmeyen 2 versiyon daha var. Gördüm onları, evet. Biri beyaz kadranlı, öbürü de çok beğendim. Yani fotoğrafta çok beğendim. Kamuflaj desenli bir kadranlı ve PVD siyah kaplamalı bir model. Onları da aslında görmek isterdim. Başarılıya benziyor. Yani yakın zamanda ülkemize de gelir mi bilemiyorum açıkçası ama şu an halihazırda mevcut satılık olanlardan bahsedelim. Tabii ki herkesin konuştuğu ve çok sıklıkla karşımıza çıkan sarı renk var. Benim kolumdaki yeşil var, lacivert var, bir de siyah var. Ben aslında bu 4 renk arasında en çarpıcı modelin Doruk'un kolumdaki sarı olduğunu düşünüyorum. Ben de. Benim için biraz fazla iddialı. O bakımdan ben siyah ve lacivert yerine hiç olmazsa biraz renk olsun ama arada da kullanabileceğim bir şey olsun diyerek yeşili tercih ettim. Siyah hafif antrasit gibi bir siyah bu arada. Sunray güneş ışını deseninden dolayı. Lacivert olanı da açıkçası çok beğenmedim. Normal koşullarda lacivert PVX'im var, lacivert Submariner'ım var. Yani biraz sanırım lacivertle alakalı olarak bir doygunluk söz konusu. O bakımdan dediğim gibi bu iki yeşil ve sarı renkleri kesinlikle tercih ve tavsiye ederim diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii bir fiyat performans oranından bahsettik. Bununla ilgili olarak da biraz teknik özelliklere de değinelim istiyorum. Saat paslanmaz çelikten yapılmış bir saat. Kasa bilezik olarak önünde safir kristal cam var, üzerinde büyüteç olan, ki buna daha sonra değinmek istiyorum. Bunun dışında 40 milimetrelik bir saat. Sonuç itibariyle entegre bilezikli de olsa entegre bilezik kasanın bileğin üzerinde uzadığı kısmının hemen dibinden aşağı doğru kırılarak indiğinden dolayı gerçekten bilekte 40 milimetre bir saat gibi duruyor. Yani 40 milimetreden daha yüksek, daha büyük boyutlu bir saatmiş gibi durmuyor. Lak to lak, yani boynuz çapraz açıklığı da çok fazla olmadığı için kolda rahatlıkla konforlu bir şekilde kullanılabiliyor. Ben açıkçası saati aldığımdan bu yana gün içinde en çok taktığım saatlerden biri oldu. Son derece konforlu, işte uyurken bile çoğu zaman kolumda oluyor. President tarzı bilezik gerçekten çok güzel. Buna bir şey diyemiyorum. Zaten Day-Date kendi kullandığım saatlerden. Çok da severim her zaman. Klipsi bazı yorumlarda biraz basit denmiş. Basit kısmını ben bu arada iki farklı argümanla aslında çürütmek demeyeyim ama karşısında durmak istiyorum. Bir tanesi basit. Sonuçta o fiyatta
düşünüldüğünde bence basit değil. Push button release dediğimiz buton kontrollü çok güzel bir tokası var. Üzerinde Citizen yazıyor. Artı 3 opsiyonlu mikro ayar, ince ayar yeri de olduğu için bilezikten bakla sökerek ve klipsin arasında bileziğin arka kısmını kaydırarak bileğinize göre bir ayar yapabiliyorsunuz. Yani kimse ben bu saati bileğime göre ayarlayamadım demez. Arkasında mineral kristal camlı bir kapak var. Şimdi yavaş yavaş kendi kafamdaki olumsuzluklardan da bahsetmek istiyorum. Aslında olumsuzluk demeyeyim de buna kişisel tercih diyeyim. Hani Serdar'la yaptığımız videolarda her zaman sorarız. Saatin neresini değiştirmek isterdim diye. Öncelikle Miyota'nın 8200 serisi çok açıkçası insanın bakınca bir şey görebileceği, bir şey bulabileceği bir mekanizma değil. Eğer bunun maliyetle alakalı bir ekstrası varsa ki olduğuna inanıyorum. Bence bu burada olmasa da olurdu. Yani pekala kapalı bir kapak konulup belki buraya harcanacak olan efor ya da paranın saatin farklı bir yerini geliştirmek için kullanılması daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Orada müsaadenle araya gireyim. Şimdi biz saat hobimizde epey bir yol kat ettik. Öyle. İlk zamanlarda sadece orada rotorun ya da balansın görünüyor olması dahi bizde bir heyecan yaratabiliyordu. Artık bugün geldiğimiz noktada çok daha rafine zevklerle ve yüksek beklentilerle hareket ediyoruz. Evet. Saatin hitap ettiği kategoriyi, müşteri kitlesini ve bulunduğu fiyat baremini düşündüğümüzde aslında bu tarz detay diyebileceğim özellikler direkt olarak tüketicinin seçimlerinde büyük rol oynuyor. Zaman tutmasına henüz bakmadım. Tabii ben benimkine baktım. Artı 4 saniye. Kronometre performansı sergiliyor da diyebiliriz. Evet. Rotor çok çılgın. Rotor evet gerçekten kaba tabirle yumuşak yani gyro bir hareketli ama rulet masası gibi dönebilen bir rotor. Yalnız hakikaten. Orada şöyle bir detay var. Bilirsin ETA'nın 7750 kalibresinin meşhur bir titreşim hissi vardır. Evet. Yani sert bir harekette bileğinizi titretir. Burada da yine tek yöne bir kurma söz konusu ama boşa döndüğünde herhangi bir titreşim hissetmedim ben. Rahatsızlık yok yani. Bilekte hissedemiyorum o dönüşü. O Vaju Bobble kadar şey değil evet. Bileği sarsan bir dönüşü yok yani. Doğru. Bunun dışında yine hani olumsuzluk demek istemiyorum ama herhalde 8200 serisi Citizen üretimi olan Miyota mekanizmanın bir özelliği olsa gerek. Saat 4'e konmuş kurma kolu. Hissettim mi bilmiyorum. Kurma kolunu tek çektiğinde yani tarih penceresinden tarih diskini ayarlamak istediğinde sanki orada başka bir ayar için de bir boşluk varmış da onu da geçiyormuşsun gibi bir his var. Orada şöyle bir durum var. Acaba bu saatin aynısının bir de gün komplikasyonlu modeli var. Gün tarih modeli var. Çünkü tersine de çevirebiliyorum ve orada tık 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 bir hisle karşılaşıyorum. Sanki içeride bir gün diski de dönüyormuş ama ben kadranda o pencere olmadığı için göremiyormuşum gibi. Tam olarak zannediyorum maliyetleri düşürmek için yani sadece gün tarih özellikli bir kalibre koymaktansa hem gün hem tarihli kalibreyi birçok saate uyarlamayı tercih etmişler. Çok büyük bir sorun değil ya. Bence de değil. Açıkçası. Yani sonuç itibariyle çok fazla uğraşmayacağını düşünürse kurma koluyla. Bunun dışında Citizen ve otomatik yazıları pad print yani baskı olarak yapılmış kadranın üzerine. Ben açıkçası orada markörlerin etrafındaki rodyum kaplamaya ya da krom kaplamaya uygun aplik dediğimiz kabartma bir Citizen yazısı ve en azından farklı bir fontta ve biraz daha altı marköründen yukarı doğru hizalanmış bir otomatik yazısı tercih ederdim. Tarih fonksiyonuna gerek yok diyeceğim. Sen de tarih fonksiyonuna gerek var diyeceksin. Bu tartışmayı bir kez daha yapmak istemiyorum. İnanır mısın? Bu sefer sana katılıyorum. Buradaki merceğin kalitesiyle ilgili bir şikayetim var. Bilmiyorum neyi değiştirebilirlerdi ama orada daha berrak, daha temiz bir görüntüyle karşılaşsaydım bu sefer eleştirel yaklaşmazdım. Ya merceği çıkaralım buradan ya tarihi komple yok edelim. İkincisi. Dümdüz bir kadranla daha temiz bir görüntü elde edebiliriz. Ben de öyle düşünüyorum. Neyse. Son olarak tabii fiyat performans olarak bakmak lazım ama 50 metre yerine 100 metre olsaydı yani kilitsiz tepeyle de bu işler yapılabiliyor artık günümüzde. Eğer o da olsaydı ben bu saatte denize de girebilirdim. Şu an tepe kilitsiz olduğu için ve 50 metre olarak belirtildiği için açıkçası kendi yani standart yüzme aktivitelerimi dahi yapmaktan çekinirim bunda. Belki de bir şey olmaz ama açıkçası denemeye gerek görmüyorum. Öyle söyleyeyim. Peki bir de değinmek istediğim bir konu daha var aslında. Okurlarımızdan gelen yorumlarda da bunu görmüştüm. Tissot PRX Powermatic 80 ile kıyaslarsanız diye başlayan bazı yorumlar aldım. Bu konuda ne düşünüyorsun? Benim düşündüğüm bazı şeyler var. Söyleyeceğim. Önce senden bir dinlemek istedim. Şimdi öncelikle yüzey işçiliğinde ikisinde de oldukça başarılı bir durum söz konusu ama PRX'te bence bir adım daha yüksek bir finisaj var. Özellikle fırçalanmış çelik kısımlarda. PRX'in baklalarının üst yüzeylerinin tamamen fırçalanmış ve düz olması özellikle bileğinizi şöyle çevirdiğinizde oradaki ışık oyunlarıyla gerçekten daha kaliteli, ince işçilikle hazırlanmış bir ürünle karşı karşıya olduğunuzu gösteriyor. Doğru. Mekanizma kısmına girmiyorum. Evet teknik özelliklerde Tissot daha üstünlüğünü ortaya koyuyor.
Özellikle otomatik versiyonda Tissot'un kadranındaki o waffle, gofret benzeri desen yine kalite unsurunu bence hissiyatını artıran detaylardan bir tanesi. İşte dediğin gibi mercekte ve özellikle tarih penceresinin etrafındaki çerçevede. Yani çok küçük detaylardan bahsediyorum. Ama şöyle bir detay var. Maalesef Tissot PRX'i bileğime tam olarak ayarlayamadım. Evet, hatırlıyorum. Benim saatim üzerinden denemiştim. Yani çok denedim ve o saati ben satın almayı ciddi düşündüm. Bir türlü ayarlayamadım. Maalesef orada bir tam bakla ve 2 adet yarım bakla söz konusu. Evet. Yarım baklayı çıkardığımda dahi saat bileğime sıkı geliyor. Bu sefer baklayı geri takmam gerekiyor. Bileğimin üzerine, elimin üzerine düşüyor. Ama buradaki mikro ayar imkanı sayesinde nihayet saati bileğime tam olarak ayarlayabildim. Bütün iyilikler bir yana Citizen'i tercih etmek durumundaydım. Evet. Ve onu yaptım çünkü saati bileğime ayarlayabiliyorum. Artı güzel. President bileziğin de ekstra bir konfor durumu söz konusu. Kesinlikle. Yani President tarzı bileziğin değil. Bu iki ürünün birbirinin ikamesi olamayacak ya da alternatif olamayacak ürünler olduğunu düşünüyorum. Bir tanesinin içindeki mekanizma ile bunun arasında çok fark var. Yani PRX Powermatic 80 sonuçta 80 saat power reserve'lü ve Swatch Group çatısı altında ETA tarafından üretilen çok daha teknolojik bir mekanizma. Belki sonuç itibariyle dakiklik ayarları olsun, işte üretim tekniği olsun, shock absorb sistemi olsun. Hakikaten daha ileri bir teknolojiyle üretiliyor. Benim için çok önemli olan 50 metrenin üzerinde su geçirmezlik. 100 metre Tissot PRX'i burada birkaç adım öteye taşıyor. Ben PRX'i yaklaşık 2 haftalık yaz tatilinde kesintisiz olarak kullandım. Daldım, çıktım, yüzdüm ve hiçbir şekilde herhangi bir problemle karşılaşmadım. Hala sağlam. Hala sağlam. Aynısını Citizen'le yapabileceğim konusunda şüpheliyim, yani emin değilim demiyorum. Satinaj konusunda sana kesinlikle katılıyorum. Özellikle kasanın mat kısımlarında PRX'in satinajının, finishing'inin ezici bir üstünlüğü söz konusu. Bilezikle belki birbirlerine yakın değildir ama kasa kesinlikle öyle. Bu arada tabii ki kadran işçiliği, özellikle kadran yüzeyindeki tapiseri, bahsettiğim waffle deseni, tarih penceresinin üzerindeki çerçeve ki bence saatin eksklusif görüntüsünü son derece arttıran, buna vurgu yapan bir detay. Tabii ki burada Tissot logosunun da yine kabartma ve metal olması Citizen'in arasında bayağı bir fark olmasına neden oluyor. Benim tabii ki dediğim gibi öncelikle bu kıyası mantıklı bulmamakla birlikte eğer bir seçim yapacak olsam 2 saate de bilfiil sahip ve kullanan biri olarak gider PRX alırdım. Teşekkür ediyoruz. Doruk, sağ ol. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizimle çok zevkliydi. Paylaştığın için. Özellikle yani bu kadar beni heyecanlandıran bir modeli böyle ilk ağızdan anlatmak da daha da büyük zevk verdi. Teşekkür ediyorum. Güle güle kullan diyorum o zaman yeni saatinde. Memnuniyetle kullanacağım. Peki. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.